Müşterilerle en tuhaf anınız nedir? Ben iç mimar şunu yapmıyor. Bunu geliyor oraya. Çevirdin. İç mimarisi işte. Bu çalışma saatlerinizi nasıl düzenliyorsun? Düzenlemiyoruz. Evet. Allah hiç anlaşamadınız. Hadi bakalım. Yani aslında hepsi bebeklerim gibi. Türkiye'deki mimarlık ve iç mimarlık projeleri hakkında ne düşünüyorsun? Düşünmek istemiyorum. Sen ne gökyüzünü mavi yapıyorsun? Hatta ben de gökyüzü mavi olur mu? Huzur. Mutluluk. Eşinden çok çeken bir müşterimiz bile olabilir, bilmiyorum. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber Instagram üzerinden bize sormuş olduğunuz soruları cevaplayacağız. Sizlerin de soruları varsa Instagram üzerinden paylaşıyoruz bu anketleri. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. O zaman bayanlar önden. Teşekkür ediyorum. Yani şöyle bir karıştıralım. Aldım. Bir mimar ve bir iç mimar çift olmanın avantajları nelerdir? İlk soru. İlk soru. Çok da güzel bir soru. Çok avantajı var. Aslında iki ayrı disiplin gibi gözükse de yani birbirine bağlı iki ayrı disiplin. Şöyle bir şey. İki farklı disiplin bir arada çalıştığında sonuçlar tabii ki daha doğru ve verimli çıkıyor. Şimdi bence iç mimarın mimariye de biraz hakim olması lazım. Mimarın da iç mimariye hakim olması lazım. Tabii biz aynı ofiste iki disiplin bir arada toplandığımız için bunun çözümleri daha hızlı ve verimli olabiliyor. Ama kesinlikle bir proje yaparken iki farklı mesleğin ve disiplinin bir arada çalışması büyük avantaj yani. Avantaj derken hem kendi açınızdan avantaj hem de müşteri açısından avantaj. İki defa uğraşmış olmuyor çünkü. Evet, alanları verimli kullanıyorsunuz. Çözümlerken iç mekanla beraber mimariyi de çözümlüyorsunuz. Mesela bir bacayı götürmek, sonradan bunları halletmek o kadar zor ki. Zor. Ama müşterinin talebi varsa böyle bir şekilde mimariden iç mimariye sürekli bir daim yaparak ilerlediğimiz için aslında çok rahat bir çalışma şekli oluyor. Ya bunların sıkıntısını en çok sıvı tesisatta görebiliyoruz mesela çok bariz şekilde. Tam elektrik yine bir şekilde götürülebilir. Bir şekilde çözülebiliyor ama altyapıdaki sorunları bildiğimiz için proje aşamasında çözümlemeleri çok daha verimli yaptığımız için projede çok hızlı ilerliyor. Yani sorunları ilk elden yapmak. Evet yani en mimaride de aynıyken iç mimaride üzerine koymak. Evet, en aza indirgemeye çalışıyoruz. Yani sorunsuz şantiye yoktur. Yani kesinlikle. Şantiyede mutlaka bir sorun çıkacaktır. Önemli olan bunu çözümlemeniz. Ama ne kadar minimumsa müşteriyle de o kadar sağlıklı bir şekilde ilerliyorsunuz. O yüzden büyük avantaj. Bakalım. Ben mi çekiyorum? Evet. Çekelim bakalım. Bakalım ne gelecek. İkinizin de kişisel olarak favori bir videonuz var mı? Yani aslında hepsi bebeklerim gibi. Çünkü eğitim videolarını da bu sohbetli kamera karşısında olan videoları da gerçekten çok severek ve emek vererek çekiyoruz. Ama ilk sohbetli videomuz olduğu için Revit vs 3ds Max videosu benim favori videom olabilir. Şimdi tabii bu tarihte konuşuyoruz da arkadaşlar. Yani birçok yeni video gelecek. Evet. Biz stoklu bir şekilde hepsini ayarladık. Çokça da bahsettik. Herkes bekliyor ne zaman diye. Önümüzdeki ay yayında olacak büyük ihtimal. Orada da benim favori videolarım var galiba. Evet. Orada da benim favori videolarım var çok. Daha yüklenmemiş olan videolar. Çokça. Yani şöyle hani önden biraz ipucu verelim hani yat tasarımları olsun, karavan tasarımları olsun. Mimari, iç mimari projeleri zaten söylemiyorum. Yani 2 yıllık stok var diyebilirim. O yüzden hani bizleri takip etmeyi unutmayın. Birçok yeni video gelecek. Çok emeklerle hazırladık bu videoları. Öyle düşün. Bir projenin yapım süreci yani ne kadar sürüyor? Tasarım süreci ne kadar sürüyor? Onların hepsini hazır etmek çok uzun zamanlarımızı aldı. Tabii sadece tasarım değil. Önce tasarım süreçleri gelecek. Daha sonradan da şantiye süreçleri kanalda olacak. O yüzden abone olup bizi beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Çekiyorum. Hoppa. Geldi. Kanalınız için bir ekip çalıştırıyor musunuz? 2 kişilik dev kadro diyelim. 2 kişilik dev kadroyla yapıyoruz bu işi. Programlara hepsine hakim olduğumuz için ikimiz çok rahatlıkla süreci ilerletebiliyoruz. O zaman çekiyorum. Hadi bakalım. Kahvemi de koy. Kanalınızın hedef kitlesi kimler? Sana hep değişik sorular geliyor. Evet. Kanalımızın hedef kitlesi mimarlık, iç mimarlıkla ilgilenen herkes aslında. Evet. Yani bu konuda
merak sahibi olan, ilgi sahibi olan insanlardan tutun, meslektaşlarımıza ve mimarlık, iç mimarlık öğrencilerine kadar aslında geniş bir hedef kitlemiz var. Ve bence buna gayet ulaşıyoruz. Yorumlarda da bunu görüyorum ve çok mutlu oluyorum. Bizi desteklediğiniz için teşekkür ederiz. Ben az önce atladım. Çok hoşunuza gidecek bir seriye atladım. Yani kamp videoları da geliyor arkadaşlar. Evet, kamp videolarında da bir mimarla bir iç mimarın mekan oluşturan iki kişinin aslında nasıl kamp yaptığını göreceksiniz. Bu konudaki tepkileri de çok merak ediyorum. Evet, biraz Gelecek fazla reklam oldu ama evet. sorular peş peşe geldi. Çekiyorum. Buyurunuz. Çekerken kahve almayacağım. Sağ ol. Tasarım sürecinde neyin doğru olduğunu nasıl bilirsiniz? Şöyle ki aslında tasarımda net bir doğru yoktur. Zaten tasarımda net bir doğru olsa onun adı tasarım olmazdı. Gittiğiniz tüm kafeler, tüm oteller, tüm binalar birebir aynı şekilde üretilirdi. Yani doğru bu, o zaman bunu yapalım. 2+2 4. Ama bizim mesleklerimizde 2+2 4 etmeyebilir, 5 olabilir, 1 olabilir, bunu bilemezsiniz. Burada tamamen tasarımda müşterinin talepleri ve bunu sizin nasıl uyguladığınız, mimari açısından konuşursam bunların yönetmeliğe nasıl uygun olduğuna dair ve ergonomi açısından tüm düzlemleri yakaladığınızda evet doğru yolda gidiyorum diyebilirsiniz. Ama dediğim gibi tasarımda net bir doğru yoktur. Yani tasarım kişiye özeldir. Yani size özel. Herkesin zevki ve ihtiyaçları değişebiliyor. Dünya çapında ergonomik değerler var. Evet. Ama yani bu her yerde uygulanacak diye bir şey değil. Tamam, kapı ölçüleri 2.10 diyoruz. Ama 2.20 de insan var. Tabii o basketbolcular nerede yaşayacak? Yani o yüzden biz her zaman ihtiyaca göre, zevke göre mekanlar, yani tasarım aslında sizsiniz. Biz buna en doğru ergonomik değerleri oturtarak size uygun bir şekilde tasarlıyoruz. Güç yüzüklerini inceledik. Dedik ki cücelerin olduğu yerde hep onların ergonomisine göre yapılmış her şey dedik. Yani çünkü orada bile aslında bunu gözetmişler. Biz kişilere onların yaşantılarına göre bir şeyler tasarlıyoruz. Yani oradaki ufak detay bile hani mimarinin ergonomiye yansıması aslında. Hani cücelere yüksek gelen bir kapı daha oradaki elflere daha alçak gelebiliyor. İşte ergonomi burada devreye giriyor. Yani dediğim gibi tasarım aslında sizsiniz. Çekiyorum. Çek. Projelerinizde müşteri isteklerini nasıl dengeleyip kendi tasarım anlayışınızı uyguluyorsunuz? Şimdi işte dediğimiz gibi kendi tasarım anlayışımızdan daha çok öncelikle müşteriyi anlamaya çalışıyoruz. Evet. Yani müşteriyi anladıktan sonra tasarım çerçevesine bunu oturtturuyoruz. Yani şöyle, müşteriden bağımsız tasarım yapmıyoruz. Yani yapılmaması da gerekir. Tabii ki. Ama şöyle çalışanlar da var. Evet. Kendine bir tarz oluşturmuş. Müşteri görüp onu tercih edebiliyor. Ama o tarz istediği için. Aynen o tarz istediği için o kişiyle çalışıyor. Yani bazı firmalarda müşterinin zevklerine göre tasarım oluşturuyor ki ben bunu daha doğru bulduğum için biz de o şekilde çalışıyoruz. Ya zaten gelecek videolarda belki izlerken yine hep söylüyoruz, gelmiş de olabilir. Evet. Yani oradaki zevklere bakın. Herkes farklı, mesela villa siteleri var. Yani her birinin içi farklı farklı tasarlandı yani. İşte burada kişisel zevkler devreye giriyor arkadaşlar. O yüzden önce müşterinin zevkleri, ondan sonra sizin tasarım zevklerinizde bir bütünlük sağlayarak projeyi şekillendiriyoruz diye. Ben çekiyorum. Sen çekiyorsun. Hadi bakalım. Tasarımlarınıza dair aldığınız en büyük iltifat nedir? Bunları kesin öğrenciler soruyor. Olabilir. Yani şöyle, çok şükür tasarımları beğenilen bir ofisiz aslında. Yani şimdi bu konuda mütevazi olayım mı? Bilemedim ama. Yani bir gün bir müşterimiz gerçekten benim ofisim gerçekten bu mu falan gibi bir tepki, yani mutluluk içerisinde o renderları gördüğü zaman böyle mi olacak gerçekten diye bir ifadesi vardı. Yani genelde hani bu tarz yaklaşımlarda bulunuyor müşterilerimiz. Biz de onları mutlu etmeyi seviyoruz. Bir projeyi tamamladığınızda hissettiğiniz duygu nedir? Huzur. Mutluluk. Yani orada soru eksik sorulmuş bence. Bir projeyi sorunsuz bir şekilde tamamladığınızda. Değil mi? Evet. Yani şimdi bazı projelerde gerçekten problem çıkabiliyor.
Ya bu sizden kaynaklı da olmayabiliyor maalesef. Yani mekan, bu tarz arsa. mekan, arsa, üst komşu, alt komşu, yan komşu, hani belediye, altyapı, yani hepsi sorun oluşturabiliyor. Sizin kontrolünüzde olmayan. Evet. Hani sorunsuz bir şekilde teslim ettiğimizde en önemli duygu huzur ve bir rahatlama. Tabii ki bir de en son müşterilerden gelen tepkiler bizim için çok önemli. Huzur diyebiliriz ona. Evet. Çekiyorum. Küçüklerden çekim. Yapmayacağım canım. Sürekli yapıyorum. Kahveyi bırakmıyorum. Bırakma, vazgeçmiyorum. Çizim yaparken hangi tür müzikleri tercih edersiniz? Evet. Allah'ım, hiç anlaşamadığımız. Hadi bakalım. Yani bu ofiste çalan müziklerin derecesi o kadar değişiyor ki inanamazsınız. Ben Evet. daha çok metal dinleyen bir insanım. Bu yapı. Bu yapı evet, yani hiç benden beklenmiyor. Her zaman aynı tepkiyi alıyorum. Sen metal mi dinliyorsun diye. Ben daha çok metal dinleyen, yabancı müzik dinleyen bir insanım. Hı. Samet de daha çok 90'lar. 90'lar. Ötesi yok. Müzik orada bitti. Evet, orada. Yani Bu arada ben de eski metalleri dinliyorum. Tabii. Hani yeni Yani. metalleri ben de dinleyemiyorum. Ben metal dinliyorum. Dönem olarak aynı gibi. Aynen. 90'lardaki her kısmı dinleyebilirim. 90'lardan sonra belki 2000'lerin başındaki hitler. Onlar Evet, da evet. güzel. Ondan sonrası bende yok. Orada müzik bitmiş. Orada bitirmiş Samet'te. Ben de 90'lar dinliyorum ama arada o metal isteği geliyor bana. Bugün de ofiste Serdar Ortaç çalıyordu zaten. 90'lar candır. Çekiyorum. Bu arada en son ben mi çekmiştim? Neyse. Ben önemli çektim. değil. Sen mi çektin? Ha doğru, evet sen çektin. Kanalınızda canlı yayın yapmayı düşündünüz mü? Evet, yapacağız. Yani orada aklınıza takılan her türlü soruyu soru cevap şeklinde sorabileceğiniz bir canlı yayın düzenleyeceğiz. Bekleriz hepinizi. Hadi bakalım. Ben çekiyorum. Şu diptekini gördüm. Onu alıyorum. Genç mimarlara ve iç mimarlara ne gibi tavsiyeler verirsiniz? Ya zor bir piyasadalar maalesef. Evet. Hani programlara çok hakim olun derim. Çokça da hep söyledim. Bazıları diyor ki hemen şantiye öğrenme, şunu yapmam lazım. Ya şantiye kısımlarını, malzeme bilgisini falan okul bittikten sonra bir şekilde öğrenirsiniz. Yani bu bir de tek seferde öğrenebileceğiniz şeyler değil. Hataları görerek bunu öğrenmeniz lazım. Çoğu iç mimar arkadaşımızın yanıldığı nokta zaten bu. Yani bir şantiye yapınca öğrenecek. 2 şantiye yapınca bir şeyler hep öğreneceksiniz. Evet. Ama bu hatalar, ya önemli olan hatayı öğrenmek. Zaten sorun yoksa yapıyorsunuz bir şekilde. Yani doğru odur. Her mekanın hatası da birbirinden farklı olabiliyor. Yani bir normal dışarıda bir kafe yaptığınızda bir AVM'de kafe yapmanız arasında dünyalar kadar fark var. Bunların hepsi bir süreç. Hani bence hep söylüyorum, ilk işe girmek çok zordur. İlk işe girmek için sizle beraber çok kişi mezun oluyor. Yani ilk işe girmek için sizin bir avantajınız olması lazım. Bu da programlardan geçiyor. En müsait zamanınızda öğrencilik süreci. Burada çok rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Ki mezun olduktan sonra bu diğerlerini öğrenmeye de vakit kalsın. Tabii. Program geliştireceksiniz, şantiye mi göreceksin o saatten sonra? Aynen öyle. Bir de programın altyapısını iyi oturtturduğunuzda yeni programları çok rahat öğreniyorsunuz arkadaşlar. Yani bizim şu an çokça gelen öğrenciler görüyoruz. CV yollayan görüyoruz. En büyük eksiği şu. Yapay zekaya güvendi. Ya tamam, yapay zeka bir noktadan sonra belli bir yere geldi mi çoğu iş gücünüzü alacak. Ama şu an değil. Yani bence bir 10 yıl içinde de değil. O yüzden bu süreçte programları iyi öğrenirseniz, dediğim gibi şantiye sürecini falan piyasada öğreneceksiniz zaten. Bu kıymetli vakti kaybetmeyin derim. Evet. Bu konuları çok daha geniş konuştuğumuz birkaç tane videomuz var. Bunları da sırayla kartlara bırakıyor olacağız. Yani. Okul sürecinde sizi neler bekliyor? Mimari hayatta sizi neler bekliyor? Bunun gibi bir sürü videomuz var. Onları tek tek kartlara bırakmış olduk şu an. Ben mi çekiyorum? Çekiyorsun. Çekeyim bak, kahve. Ben çektim değil mi? Kahveyi bıraktım. Bir de Kur'an mı var? Bir projenin teknik aşamasında nelere dikkat ediyorsunuz? Bunları kesin öğrenciler soruyor, oradaki meraklı öğrenciler. Olabilir. Şöyle, teknik proje olarak algılıyorum. Teknik aşama dediğine göre teknik projedir diye düşünüyorum. Şimdi teknik projede artık tamamen karşı tarafın size anlayacağı şekilde bir proje çizmeniz lazım. Yani benim bazımda mesela
belediye, yapı denetim bunu çok iyi net bir şekilde okuyabilmeli projeyi. Ve tüm tasarım detaylarımı tane tane göstermeliyim. Yani buradaki dikkat ettiğim nokta bu oluyor. Çekiyorum. Çek bakalım. Türkiye'deki mimarlık ve iç mimari projeleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşünmek istemiyorum. Şimdi şöyle, iç mimari olarak gerçekten aslında yani tasarım zevki olarak yani Türkiye belli bir noktada, yani bunu kabul edebiliriz. Ama mimari olarak, yani yönetmelik olarak diyeyim ya, çok keskin hatları var. Yurt dışında mesela 7-8 metre konsol çıkmış, biz çıkamıyoruz. Yani bazı bölgelerde, yerleri söylemeyeyim, balkon bile yapamıyoruz. Yani bunlar var. Şimdi yorumlar gidin, nereye balkon yapamıyoruz diye. Yapamıyorsunuz arkadaşlar bazı beldelerde. Çıkma yapamıyorsunuz. Yani çıkmanız yok maalesef. Bunlar eksi olarak yansıyabiliyor. Bölgeye göre avantaj gibi gözüküyor. Bence değil. İşte bu tarz eksikler bize tasarım konusunda, yani mimaride elimizi kısıtlıyor. Evet, çok başarılı iç mimarlarımız var. Başarılı mimarlarımız da var ama burada kısıtlanıyorlar maalesef. Tabii. O konuda yani yönetmelik kısmında aslında yönetmelik, yani her zaman aynı şeyi söylüyorum, olması gereken bir şey. Tabii. Hele ki Türkiye deprem kuşağında, dolayısıyla yönetmeliğe zaten ihtiyacımız var. Ama belli statik hesapları doğru yaparak daha farklı tasarımlara evrilebiliriz. Yani bunu böyle direkt kısıtlıyoruz ve orada bazı işte aynılıklar ortaya çıkabiliyor. Yani etrafta kafanızı çevirdiğinizde hep aynı binaları görmenizde. Gerçi maddi kaygılar da olmakla beraber, yani çünkü dış cephelere bakıyorsunuz, hepsi birbirinin aynısı. Niye? Çünkü aynı malzemeyi kullanıyorlar. Aynı bütçeden hemen yaklaşık olarak çıkarttıkları için. Çünkü bunu yani tasarım ve vizyon olarak yapabilecek çok başarılı mimarlarımız var. Statik noktada çok doğru çözümler ortaya çıkabilir. Bunu yapacak, başarabilecek mühendislerimiz ve mimarlarımız var. Kahveyi de alın da aman. Aldım aman. Şöyle açalım bu defa. Aman. Kahvemi de alırım. Sorumu da sorarım. Evet. Kanalınızı neden açmaya karar verdiniz? Çıkış noktanız neydi? Bu da bir YouTube kanalı açmak isteyen meraklı bir arkadaşımızdan. Olabilir. Yani YouTube kanalı, hep de YouTube soruları bana geldi bu arada. Maalesef. O zaman editleri sen yapıyorsun zaten. Doğru. Şimdi YouTube kanalını açarken bizim yaptığımız tarzda bir YouTube kanalı ben görmedim. Özellikle bir mimarla bir iç mimarın beraber çalışması gerektiğini savunan bir YouTube kanalı da görmedim ve aslında böyle bir eksikliği fark ettik diyebilirim. Evet. Ve öğrencilerimize faydamız dokunsun ve mimarlık ve iç mimarlık hakkında bilgi edinmek isteyen herkese de keyifli bir şekilde izleyebileceği içerikler üretmeye karar verdik ve bu şekilde başladık. Sen de. Kahveyle açmayı da öğrendim. Çalışma saatlerinizi nasıl düzenliyorsunuz? Düzenlemiyoruz. Düzenlemiyoruz. Öyle şeyler yok. Çalışma saati mi? O ne? O da ne? Bu yani evet, çalışmayı sevmekle de ilgili bir durum bu. Yani evet. Buyurun. Çekiyorum. 2 tane. Müşterilerle en tuhaf anınız nedir? Hangi birini anlatayım? Yani bilmiyorum. Favorilerinden. Favorilerimden yeni mezundum. Evet. Yeni mezun da yani yeni mezundum diyelim. 3 boyutlu bir proje teslim ettim. Parasını da peşine almadım. Tabii acemilik. O zamanlarda alamıyorsunuz. Bazı şeyleri öğreneceğim, çevre yapacağım diye. Çizdim. Adam dedi ki çok güzel ama dedi gökyüzü neden mavi dedi. Dedim ki o gün kalsın dedim. Yani paran da kalsın. Ben de bir şey demiyorum. Bırak beni. Yani bütün fiziği. Sen ne gökyüzünü mavi yapıyorsun? Hatta ben de gökyüzü mavi olur mu? Mimari projede de zaten en önemli görmesi şey gökyüzünün mavi olmasıydı. Aynen öyle. Yani herhalde tam bilmiyorum. Tasarıma mı bakacak gökyüzüne? Hani abi fizik olarak atmosferde sadece mavi renk neden kırılıyor sormak lazım dedim. Allah'ın işi. Allah'ın işi işte bilemedik. Orada dedim ki dur. Evet. Yani çok anı var ama yeni mezun olduğumdan bir anlatmak istedim. Evet. Bir dahakine gökyüzünü mavi yapmayalım. Yapmayalım. Farklı bir şey tercih edelim. Evet. Para vermeyeceğim demenin
farklı bir yoluydu. Ya. Hayırlısı. Hayır. Çekiyorum ben. Buyurun. Sabahları kahve mi, çay mı tercih ediniz? Allah yaza kışa göre çok değişiyor. Evet. Yani Ben kahveciyim. ben çaycıyım. Çayı da çok severiz ama. Yaz kış çaycıyım ama. Ya tamam, soğuk kahve çok seviyorum yazın ama çay da o harareti yapa yapa ben yine de o çayı içebiliyorum yani. Hala kahve içiyorsun. Hala kahve içiyoruz. Hala şu an yazın son demlerini kurtarmaya çalışıyoruz. Evet. Yani yaz hala bitemez. Bitmedi. Hala bitmedi yaz. O yüzden evet, şu an için kahve. Kış oldu mu net çay. Çekelim bakalım. İkili olarak çalışırken birbirinizin işine karıştığınız anlar oluyor mu? Herhalde bu eşinden çok çeken bir müşterimiz bile olabilir, bilmiyorum. Olabilir, neden olmasın. Evet. Yani işin içine karışmak demeyelim de ona. Az önce de bahsettiğimiz gibi. Zorunluluk ki. Aynen öyle, zorunluluk ve bu aslında olumlu bir şey. Evet. O yüzden birbirimizin işine karışıyor muyuz? Çokça. Karışıyoruz. Yani. Çekiyorum. Yeni bir şey öğrenmek istediğinizde nasıl bir strateji izlersiniz? Yani şöyle bir şey. Bu soruyu beğendim. Evet. Kim sorduysa bilmiyorum ama soran arkadaşı tebrik ederim. Çünkü o kadar eğitim yapıyoruz. Yani nasıl bir yol izlemeli yeni bir şey öğrenecek biri? Yani birincisi merak etmeli. Zaten bu olmazsa olmaz. Meslek olarak sorduğunu düşünüyorum arkadaşın. Ben de program olarak düşünüyorum. Bir hata yaptıkça doğrunun ne olduğunu anladığınız için sürekli hata. Bu ya aslında programlarda da böyle. Doğru, hata doğru. yapıp doğruyu bulacak. Hata yapıp doğruyu bulacak. Hata yapması lazım. Ama bence daha önemlisi nereden başladığını çok iyi bilmesi lazım. Çünkü şu mimarlık ve iç mimarlık şöyle düşünün. Bence hani doktorların uzmanlık alanları gibi. Yani her projeyi yapacaksınız diye bir şey yok. Belli başlı alanlarda uzmanlaşmanız gerekebilir. O da daha verimli olur. Hani hepsine bir anda villa yapayım, kafe yapayım, ona yapayım. Tamam, bir noktadan sonra bu kıvama gelebilirsiniz. Ama başlangıç sorduğu için öncelikle ilk ana hedefinizi belirleyin. Ondan sonra süreç sizi zaten peşinden getirecektir yani. Hop. Mimarlık ve iç mimarlıkla ilgili insanların en çok sorduğu yanlış bilgi nedir? Evet, güzel sorular gelmeye başladı. Evet. Yani mimarlıkla ilgili en çok ama o kadar çok var ki ben şimdi hangisinden başlayayım? En temeli dış mimar muhabbeti. Yani iç mi dış mı sorusu en çok. O konuda biz rahatız sanki. Evet, neyse ki şimdi iç mimar olarak geçtiğiniz için Evet, şimdi evet. biz de dış olmuş oluyoruz. Hep de söylüyorum, sanki böyle sadece ve sadece kabuğu yapıyormuşuz. İçeride hiç oda bölme bir şey yapmıyormuşuz gibi hissediyorum böyle dendiğinde. İç mimaride. Ucuz ama güzel olsun. İç mimaride de yani dekorasyon, yani dekor kelimesi. İç mimaride de şöyle arkadaşlar. İç mimar şunu yapmıyor. Bunu geliyor böyle. Çevirdin. Of. İç mimarsın işte. Bu değil abi. Yani Bu iç mimar dokunuşuyla. bir ara devir edebilirdim yani. O zaman Yani tam o iç zaman mimar tam. olurdum yani. Kırık Ya. görüntüyü çeker. Ya çok fazla disiplin var. Çok fazla insanla uğraşıyorsunuz. Çok fazla malzeme bilmeniz lazım. Her malzemenin birbiriyle ilişkili altyapı, üst yapı detayları hepsine hakim olmanız lazım. Sadece bazıları da usta yönetmek gibi algılıyor. Hı hı. Öyle bir şey değil. Yani iç mimari disiplinler yazın. Yani iç mimar neyle uğraşıyormuş? Yani görmeniz lazım. Çok fazla disiplini bir arada topladığımız bir süreç olduğu için hepsini burada kısa bir şekilde tek tek anlatamayacağım ama genel anlamıyla sorun bu. Ben çekiyorum değil mi? Buyur. Hemen çekelim. YouTube dışında hangi sosyal medya platformlarında aktif olmayı planlıyorsunuz? Yani zaten hepsinde aktiviz. Yani zaten Instagram'da biliyorsunuz. TikTok adresimiz var. TikTok var. Twitter var. Evet, Twitter var. 2 ayrı Instagram adresimiz var aslında. Onları Evet. da şu an ekrana getiriyor olalım ki sizler de bizleri oradan takip edin. Diyorum. Çek. Kahvesiz çektim. Herhalde kahvesiz çekemiyormuşum. Evet, yani. Ona alışmışım ben. O yüzdenmiş. YouTube kanalınızın konseptini oluştururken nelere dikkat ettiniz?
Aslında daha tam konsepti oturmamış olsa da yakında oturacak. Evet, evet, kesinlikle. Yani şu şekilde, az önce de aslında hedef kitleden bahsederken bir tık bahsettik. Yani hem mimarlık, iç mimarlık öğrencilerini, hem bu konuya ilgisi olan herkesi, hem de meslektaşlarımıza hitap eden bir kanal oluşturmaya çalışıyoruz. Ve burada göreceğiniz tasarımlarda bizim sohbet videolarımız da oluyor. Vloglarımız gelebilir. Eğitim tutoriallarımızı zaten biliyorsunuz ve çok güzel tepkiler veriyorsunuz onlara da. Yani aslına bakarsanız genel konseptimiz bu şekilde işliyor. Yani vlog tarzında videolar zaten şantiye süreçleri olacak arkadaşlar. Onlar biraz daha sonra gelecek ama gelecek. Önce elimizdeki tasarım süreçlerini bir aktaralım görelim, sizlere bir. görelim. Ondan sonra çok güzel süreçler de gelecek. Hala cevaplayamadığımız bir sürü sorumuz var ancak çok uzun bir video oldu. Bunları part 2, part 3 şeklinde devam ettireceğiz arkadaşlar. Sormak istediğiniz soruları Instagram'da soru cevap açtığımızda bize sorabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.